BBC'nin birinci kanalındaki akşam 6 haberleri başladığında bir şeylerin ters gittiği hemen dikkatleri çekmişti. Haberleri okuyan spiker ciddi bir ifadeyle kameraya bakıyordu. Üzerinde koyu mavi, neredeyse siyah renkli, dikkat çekmeyen dantelli bir bluz vardı. İngiltere'de ana haberler böyle başladığında genellikle kraliyet ailesinden kötü haberler gelir. O günde aynısı oldu. Birkaç dakika önce Buckingham Sarayı'ndan krala kanser teşhisi konulduğunu duyuran son dakika haberleri aldık cümlesiyle spiker saraydan gelen açıklamayı okuyordu. Bu böyle zamanlarda uygulanan protokolün bir parçasıdır. Açıklama şöyle devam ediyordu. Kralın iyi huylu prostat büyümesi teşhisiyle kısa bir süre önce hastaneye yatırılması sırasında başka bir sorun tespit edilmişti. Daha sonra yapılan testlerde bir tür kanser tespit edilmiştir. Majesteleri bugün doktorlar tarafından kamu görevlerini ertelemesinin tavsiye edildiği düzenli bir tedavi planına başlamıştır. Bu açıklamada Kral 3. Charles'ın devlet işlerini yürütmeye devam edeceği ve resmi yazılı formalitelerini sürdüreceği belirtiliyordu. Tedavisi konusunda kralın kesinlikle olumlu olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede kamu görevlerine dönmeyi dört gözle beklediği de ifade edilerek açıklama şöyle devam ediyordu. Majesteleri spekülasyonları önlemek ve kanserden etkilenen dünya çapındaki tüm insanlar için kamuoyunun anlayışına katkıda bulunabileceği umuduyla teşhisini kamuoyuyla paylaşma kararı verdi. Buckingham Sarayı şu an itibariyle kanserin türünü ve hükümdarın hastalığının ciddiyetini açıklamayacaktır. İngiliz medyası daha sonra Charles'ın oğulları William ve Harry ile 3 kardeşini hastalığına konulan teşhis konusunda şahsen bilgilendirdiğini bildirdi. Prens Harry'e yakın kişiler babasını görmek için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye uçacağını söyledi. Charles ve oğlu arasındaki ilişki kamuoyunun da bildiği gibi birkaç yıldır oldukça gergin. Harry ve Meghan'ın 2020'nin Ocak ayında İngiliz kraliyet ailesine sırtlarını dönmelerinin ardından kraliyet ailesinin geri kalanıyla olan ilişki giderek gerginleşmişti. ABD'de yaşayan çift, ABD'li talk show sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği açıklayıcı bir röportajda ve Netflix belgeseli Harry and Meghan'da diğer şeylerin yanı sıra ağır suçlamalarda da bulunmuşlardı. Harry de Reserve adlı hatıralarını yazdığı kitabında kraliyet ailesini sert bir dille eleştirmişti. Bu arada Harry ve babası arasında bir uzlaşma umudu filizlendi. Bazı İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Harry'nin geçen yıl Charles'ın 75. doğum gününü kutladığı ve ona 2 çocuğu Archie ve Lilibet'in videolarını gönderdiği söyleniyor. Hükümdara konulan kanser teşhisinin şimdi aileyi birbirine daha da yakınlaştırmayacağını göreceğiz. Kanser teşhisi haberi İngilizler için tam bir sürpriz oldu. Charles ve Camilla pazar günü Londra'nın kuzeydoğusunda arabayla yaklaşık 2-2,5 saatlik mesafede bulunan Sandringham'daki kralın özel mülkünün yakınındaki bir kilise ayinine katılmışlardı. Bu, Charles'ın bir hafta önceki prostat tedavisinden bu yana kamuoyu önüne ilk defa çıkışıydı. Görüntülerde olağan dışı bir şey görülmüyor. Çift
kiliseye doğru yürürken gülümsüyor ve el sallıyorlar. Pazartesi akşamı boyunca dünyanın dört bir yanından çok sayıda geçmiş olsun dileği yağdı. Başbakan Rishi Sunak'ın eski adıyla Twitter olan X kısa mesaj servisinde şunları yazdı. Majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede tam gücüne kavuşacağından hiç şüphem yok ve tüm ülkenin kendisine geçmiş olsun dileklerini ileteceğini biliyorum. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise X'te şunları yazdı. Ülkenin dört bir yanındaki Kanadalılar ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar gibi benim de düşüncelerim kanser tedavisi gören majesteleri Kral 3. Charles ile birlikte. Mesaj şöyle devam ediyor. Kendisine en iyi dileklerimizi gönderiyor, hızlı ve tam bir iyileşme diliyoruz. Donald Trump da kralın teşhisi hakkında yorum yaptı. Kendi online ağında başkanlığım sırasında yakından tanıdığım harika bir adam ve hepimiz onun hızlı ve tam bir iyileşme göstermesi için dua ediyoruz diye yazdı. ABD Başkanı Joe Biden da kralın kanser teşhisi konusunda endişeliydi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta katıldığı bir toplantı sırasında bir muhabirin hastalıkla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi. Onun için endişeleniyorum. Kendisine konulan teşhisi yeni öğrendim ve yakında Charles ile konuşabilmeyi umuyorum. İngiliz kraliyet ailesi üyeleri ise kralın hastalığı konusunda henüz bir yorumda bulunmadılar. BBC pazartesi günü akşam geç saatlere kadar haber kanalı BBC News'ta kralın kanser teşhisi haberine odaklandı. Ancak diğer kanallardaki program akışı planlandığı şekilde devam etti. Devlet televizyonunun kraliyet ailesini ilgilendiren konulara ilişkin haberlerine uygun bir denge bulmaya çalıştığı öteden beri biliniyor. Geçmişte BBC yaptığı haberler nedeniyle çok defa eleştirildi. Bunun da haklı sebepleri var. Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, Nisan 2021'de öldüğünde BBC News'teki normal programının tamamını birkaç günlüğüne durdurmuş ve bunun yerine yüksek derecedeki kraliyet mensubunun ölümüyle ilgili 24 saat canlı yayın yapmıştı. BBC diğer kanallarda da çok sayıda özel program yayınlamıştı. Bu sürekli yayın tüm İngiliz halkı tarafından iyi karşılanmadı. İngiliz monarşisine yönelik genel olarak yüksek sempati oranlarına rağmen 110 binden fazla BBC izleyicisi programın tek taraflı olmasından şikayet etti. Bu yayıncı kuruluşun tarihinde BBC haberciliğine yönelik en olumsuz tepkilerden biriydi. Eylül 2022'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından gelen tepkiler çok farklıydı. Ülkenin televizyon kanalları da programlarını derhal değiştirdi ve 10 günlük yaz dönemi boyunca neredeyse tamamen çok sevilen hükümdarın ölümünün ardından düzenlenen törenlere ve devlet törenlerine odaklandı. BBC'de bu konuda bir istisna değildi. Bununla birlikte kraliçenin ölümüne güçlü bir şekilde odaklanılması olumsuz bir tepkiyi tetiklemedi. Sadece birkaç yüz izleyici bu konuda şikayette bulundu. Her iki olaya verilen tepkiler arasındaki fark, anayasal monarşilerin kamuoyu algısına ne kadar bağımlı olduğunu ve bu kamuoyu desteğinin ne kadar çabuk değişebileceğini gösteriyor. Bu nedenle Charles'a konan sürpriz kanser teşhisi çoğu insanın
birkaç yıldır emekli olduğu bir dönemde, yani 70'li yaşlarının ortasında göreve başlayan bir devlet başkanının ne kadar uygun olduğu sorusunu gündeme getirecektir. Charles hayatı boyunca tahta çıkmayı bekleyen bir veliaht prensti. O zamandan beri İngiliz tacına dikkatle damgasını vurdu. Şimdiye kadar İngiliz halkı tarafından aslında iyi karşılandı. Yakın zamanda yapılan bir ankete katılanların %48'inden fazlası Charles'ın iyi bir iş çıkardığını söyledi. Sadece %9'u beceriksiz olduğu kanısında. Ancak Kral Charles'ı hayatının en büyük mücadelesi bekliyor olabilir. Yıllarca süren siyasi ve ekonomik kaosun ardından Büyük Britanya Krallığı bir kez daha büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Bir kral olduğu için değil, çağımızın en amansız hastalıklarından birine yakalanmış bir insan olduğu için Kral Charles'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve yakınlarına da bu zorlu süreçte dayanma gücü diliyorum.